Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle düşük kollu kimono kalıbı çalışacağız. Peki bu kalıbı çalışmak için benim neye ihtiyacım var? Tabii ki de düşük kollu bir kalıba ihtiyacım var. Kalıbımı kendim çıkardım. Temel beden kalıbımı kullanarak çıkardım. Sonrasında neye ihtiyacım var? Tabii ki de kimono için harika bir kumaşa ihtiyacım var ve kumaşımı çok beğeniyorum. Çok beğenerek aldım. Kumaşımı dörde katladım. Eninden dörde katladım. Yani burada kumaş katını açarsam ya da kumaş kat yerini açarsam 4 kat kumaş var. Kumaş katına arka bedenimi yerleştirdim. Kumaş katına arka bedenini yerleştirme sebebim arkası dikişsiz olacak. Kumaş kat yerine ise ön bedenimi yerleştirdim. Çünkü önüm şöyle V yaka şeklinde açık olacak. Buraya bant geçeceğim daha sonra. Dikiş paylarımı verdim. Sonrasında düz ilmek yerine hafif bir çanlık, çok hafif 2 santim kadar açtım. Hafif bir çanlık verdim. Şimdi kumaşımı keseceğim. Ve tersinden katlayıp kaymasın diye iğnelediğim, hatta iğnelemekle yetinmeyip üzerine ağırlık koyduğum kalıplarımı yerleştirdiğim kumaşımı kestim. Çok uzun bir cümle oldu, farkındayım. Kumaşımı kestim. Şimdi geldi sıra kolları kesmeye. Biliyorsunuz ki düşük kol yapmıştım. Şimdi kollarını keseceğim. Kollarını kesmek için kalan kumaşımı masama yerleştirip devam edeceğim. Ve kol kalıbımı da yerleştirdim. Kumaşı eninden ikiye katladım. Kol kalıbımı yerleştirdim. Tabii ki de diğer kalıplarımda olduğu gibi bu kalıbımda da düz boy ipliği çizgisine dikkat ettim. Çünkü bu çizgiyi eğer kaydırırsam benim bu parçam dikildikten sonra kayma yapacaktır, dönme yapacaktır. Kolun dikişinin öne geldiğini görürüz ya da pantolonda düz boy ipliğini eğer kaydırırsak paçasındaki dikişin ortaya öne doğru geldiğini, arkaya doğru kaydığını görürüz. O yüzden düz boy ipliği çizgisi çok önemli. Peki biz bunu nasıl ölçüyoruz? Bununla ilgili detaylı bir videom var YouTube sayfamda. Kanalımdan bakabilirsiniz buna ama şurada kısaca değinecek olursam düz boy ipliği çizgisinin kumaş kat yerine olan mesafesi çizginin üzerinde her yerde eşit olmalı. Kalıbımı kumaşımın üzerine ona uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi çevresinden birer santim dikiş payı verip keseceğim. Şimdi geldik yakası için ve şu ön açıklık için bant kesmeye. Bu bantı kesmek için önce ölçmem gerekiyor. Niye ölçeceğim? Ön alt kısmından başlayacağım. Şöyle yukarı doğru gelişine ölçeceğim. Burayı da ölçeceğim. Ölçmeme gerek yok aslında, ikisi aynı. Burayı ölçüp 2 ile çarpabilirim. Bir de arkaya yakayı ölçeceğim. Bunları ekleyeceğim. Yani toplam çevresini bulmuş olacağım. Bu ölçülerde kumaşın eninden istediğim genişlikte bir bant keseceğim. Ve bant için çevre boyunca ölçtüm. Ön açıklığı ve arka yakayı kapsayacak şekilde çevresini ölçtüm. Bantımın kalıbını çıkarıp kestim. Ben bantımın bitmiş halinin 4 santim olmasını istiyorum. Bunun 4 santim olabilmesi için de birer santim dikiş payı bırakmam gerekiyor. Yani 4, 4, 8. 2 de dikiş payı 10 santimlik kesim yaptım. Bitmiş hali bu şekilde 4 santim olarak dikilecek. Ön ve arka parçalarımı yüzüne bakacak şekilde serdim. Şimdi yapmam gereken ilk iş ön ve arkayı omuz çizgilerinden birleştirmek. Omuz dikişlerini yaptım ve buralardan ütüledim. Şimdi sıra geldi kol takmaya. Kolu burada gördüğünüz gibi yüzüne gelecek şekilde birleştirdim. Buradan iğneledim. Açınca bu şekilde gözükecek. Şimdi kolları dikeceğim. Kolları beden ile birleştirdim. Şimdi sıra geldi kol altından başlayarak etek ucuna kadar dikmeye, yan dikişleri kapatmaya. Yanları da iğneledim. Şimdi yanları kapatacağım.